Arkadaşlar hepinize selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sonunda herkesin istediği bu yeni aldığım Doğan'ın inceleme videosunu çekiyorum. İnceleme videoları için nereye geliyoruz? Şöyle Esentepe Park. Hem bu manzara eşliğinde virajlarda dönmek için hem de güzel, sakin bir yer olduğu için burayı tercih ediyorum. Yukarıda da olsak şu an burada çok fazla hava esmiyor. Güzel bir zamana denk geldik. Doğan'ın güzel bir videosu olacak demektir bu. Arkada da görüyorsunuz. Güzelce arabayı yıkadık, temizledik. Yani tam istediğim kıvamda olmasa da güzel, artık size gösterebileceğim bir kıvama geldi araba. Zaten size o partları izlemiş olmanız lazım ya da atacağımdır daha sonra. Biri patlıyor. Lan telif edeceğim bana. Hoparlörler patlıyor. Şunlar bir gitsinler bakayım. Tamam, kaldığımız yerden devam edelim. Videoyu izliyorlarsa selam olsun buradan. Teşekkür ederim. Gelin ben size arabayı göstereyim ama önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu araçların devamı gelecek. Ben böyle hani eski arabaları binmek istiyorum, tecrübe etmek istiyorum. Çünkü insanın kendi arabası olduğunda çok daha farklı oluyor. Ben Şahin de kullandım ama bu Doğan'da yani daha da bir farklı hissediyorsunuz, onu söyleyeyim sizlere. Zaman bunu gösterecek, bilmiyorum nasıl olur ne olur. Pek bir fikrim yok, benim zaten ayarım belli olmuyor açıkçası. Hadi gelin arabaya bakalım, ben size anlatayım. Her zamanki gibi ön taraftan dışarıdan başlıyoruz. Şimdi aracımız 98 model 1.6 SLX IE diye geçiyor ama IE'si enjeksiyonlarda da deniyor. Enjeksiyon olmayanlara da söyleniyor. Bu araba enjeksiyon değil. Yani enjeksiyonlu değil, karbüratörlü bir araç. Zaten karbüratörü de revize edildi. Bu aracın üzerinde yaptıklarımı da ayrı bir videoda anlatabilirim. Bakarız, duruma göre isteyen olursa anlatırız. Şimdi ben SLX ile S arasında ne farklar var tam bilmiyorum. Bazı arkadaşlar bana bilgi verdiler. Mesela döşemeler beyazmış onlarda. İşte hidrolik direksiyon olmuyormuş bazılarında. Benim aracım 98 model. Hidrolik direksiyon da var. Döşemelerde SLX döşemesi, böyle mavi güzel bir döşemesi var. Yıkattık onları. Göstereceğim sizlere. Ön taraftan başlayalım. Şimdi ön tarafta halojen farlarımız var. Halojen sinyaller var. Bunlara led taktım. Ancak muayeneden dolayı ledleri sökmek zorunda kaldım. Ledler de güzel duruyor. Deneyebilirsiniz. Hoş bir görüntü oluşturuyor ledler. Alt tarafta sislerimiz var. Onlar da yanıyor. Plakamızı yenilemem lazım. Plak biraz kötü duruyor açıkçası. Eski bir plaka. Ön tarafta far yıkamalarımız var ancak çalışmıyor. Onu yaptırmamız lazım. 14 jantlarımız bulunuyor. 185 65 R14. Aynalarımız bu 98'de bu ayna gelmiş. Böyle yumurta ayna gibisinden bir şey diyorlar buna. Ben bunun orijinal olmadığını düşünüyorum ama orijinalde bu ayna geliyormuş. Sonrasında şurada bir plastiğimiz eksik. Hani şurada bir koruması oluyormuş. Onu alabiliriz sonradan. Şu camdaki rüzgarlar biraz kirli görüyorsunuz. Onları, rüzgarları söktüm. Tekrar temizleyeceğim. Ben öyle görüşü engelleyen şeyleri sevmiyorum. Direkt o rüzgarları söktüm. O temizliğine de bir ara alkolle temizleyeceğiz. Güzelce, iyice böyle uğraşacağız. Camlarımız benekli cam diye geçiyor. Noktalı cam diye geçiyor. Şöyle kendiliğinden renkli. Burası da ön cam da olmak üzere renkli camlarla bulunuyor. Geceleri güzel gözüküyor. Yani hangisi film varmış gibi gözüküyor ama herhangi yasal bir sıkıntı yok. Çünkü bunlar orijinal renkli camlar. Şöyle beneklerini de size gösterebilirim. Aynı şekilde bu arka camda da bu benekler devam ediyor. Ben sevdim bunu. Ben dediğim gibi cam filmi sevmesem de bu hoş duruyor. Jantlarımızı beğeniyorum bu arada. 6 kol jantlar 5 kollara göre daha güzel geliyor bana. Bilmiyorum sizler nasıl tercih ediyorsunuz. Yani Tofaş çok fazla anlatacak bir şey yok. Ancak arka stoplarımızı görüyorsunuz. Sis farlarımız aynı şekilde burada da yanıyor. Şu içeridekiler sis gibi ama çok böyle bunlar da parlak yanmıyor arkadaşlar. Böyle göz alan bir sis farı yok bunlarda. Bildiğiniz sanki stop gibi yanıyor açıkçası. Bagajımızdan bahsedeyim sizlere. Bagajımızın anahtarı şöyle. Bununla açıyoruz bagajı. Gördüğünüz üzere güneş yanıtlarımız da mevcut. Şöyle kaldırdığımızda aslında küçük bir bagajı var. Bu tüpten dolayı dev gibi bir tüp var ya, bildiğiniz bombalı araba gibi geziyoruz ya. Dediğim gibi çok fazla geniş bir bagajımız yok. Mesela bagajımızı şöyle, şuradaydı bagajın ayarı. O yüzden kalkmıyordu. Biz bunu hemen buraya çektik. Güzel, şimdi istediğimiz yerde kalkabiliyor, inebiliyor. Bu konuda güzel oldu. Tüp dediğim gibi 55 lira galiba bu tüp ya. Bayağı büyük bir gaz alıyor ya. Bayağı gaz alıyor. Ama zaten bu araba da yakıyor yani. Çok az yakan bir araba değil, onu söyleyeyim ben size. Hani öyle tüplü araba aldım az yakacak diye düşünemezsiniz. Bagajdan bu alt tarafta stepnemiz var. Aslında bu tüpün alt tarafı alınması çok daha güzel olabilir. Buraya da ben kendimce bir hoparlör koydum işte. Gürültü patırtı olsun. Öyle çok büyük bir sistem bir şey değil yani. Bunlara bak, fitillerini değiştirdim yeni. Görüyorsunuz şöyle sıfır fitil taktım. O yüzden daha alışamadı biraz. Hayşin davranmak gerekiyor bu arabaya. Arka tarafta egzozumuz var işte. Şu an yeni arabaların çoğunluğu görmediğimiz. Böyle benzin depomuz burada. Benzin deposunda da herhangi bir delik falan yok. Benzinde de çalışıyor araç. Onunla ilgili sorunumuz da yok. Yan tarafta sizlere değinebileceğim başka bir şey kalmadı şu anda. Sizin de aklınıza takılan bir şey varsa dışarıda bana bildirebilirsiniz. Motor bölümünde açayım mı ben sizlere? Normalde motor bölümüne çok fazla değinmiyoruz ama bundan sonra değinmeyi de düşünüyorum açıkçası.
Çekiyoruz. Kaldıralım bakalım. Şu sistemi güzel yapmışlar ama ya. O tarihe göre yani. Otomatik duruyormuş gibi oluyor sanki. Yani amortisör varmış gibi oluyor. Diğerlerinde yeni arabalarda şimdi çubuğu çıkar. Oraya denk getirmeye çalış falan. Onlardan çok daha güzel bir sistem açıkçası. Bak burada motor bölümümüzde ışığımız var. Bu ışık parklar açıkken yanıyor. Ben buraya beyaz taktım, anahtarı daha çok yakışıyor. Tempra motoru diye geçen bir motor. O diğerlerinde şu yağ doldurma yeri, yani eski motorlarda yağ doldurma yeri bu tarafta oluyor. Oradan fark edebilirsiniz. Yine aynı. Bunların IE'lerinde de tasarım aynı. Şurada bir ekstra beyin oluyor. Oradan da enjeksiyonlu olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Motorun düzeni hani soğutma suyu, işte ne diyeyim, hidrolikler. Bu direksiyon hidroliği. Direksiyon hidrolik olduğu için buradan görebiliyorsunuz. Burada işte fren hidroliğinin doldurma yerleri falan derken bu şekilde cam suyumuz da var. Motor bölümümüz de böyle. Şunu mesela tek elde yapabiliyorum, görüyor musunuz? Hani normalde çoğu arabada yapamazsınız bunu. Biraz daha yukarıdan bırakıyorsunuz, hop oturuyor. Şimdi içeri doğru geçelim. Önce bir arka tarafı göstereyim size. Arka taraf ön taraftan çok daha güzel. Ben arka tarafı çok sevdim Doğan'da. Doğan'da cidden o zamanlara göre biraz daha lüks yapılmış gibi. Şimdi zaten bu SLX'in süper lüks diye geçtiği söyleniyor. Bilmiyorum doğru mu? Siz çok daha iyi bileceksiniz. Arabanın üzerine toz yapmış. Şimdi geçelim arkaya. Ben ön tarafta çok rahat oturuyorum. Bir tık daha öne alabilirim. Ama tabii ki çok geniş bir araba değil. Hani boyutları büyük gözüküyor ama araba o kadar büyük değil. Ona emin olabilirsiniz. Çoğu arabayla giremediğim yerlere bununla giriyorum. Bu biraz daha küçük bir araba aslına bakarsanız. Yani B sınıfı sedanlarla kıyaslanabilir. Camlarımız manuel. Kapı kolumuzu görüyorsunuz burada. Bunların arka camları da otomatik olanları varmış galiba. Çünkü bak buraya böyle küçük bir kapak yapmışlar açıkçası. Bence buraya bir cam otomatiği gelenleri olabilir. Belki opsiyonludur. Çünkü bunların opsiyonla klima gelenleri de var. Arka koltuklarımız çok rahat arkadaşlar. Yani önlerden çok daha rahat. Gördüğünüz üzere yumuşacık ve koltukların kondisyonu da çok hoşuma gidiyor benim. Tertemiz bir halde koltuklar. Zaten bunları yıkattık. Biz onun videosunu da paylaşacağım ya da paylaştım. Şuralarda lambalarımız var. Bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Böyle yanıyor çevirince falan. Cidden çok sevdim. Şu lambaların aydınlatması çok güzel oluyor kapıları açtığınızda. Arka taraf böyle. Arka tarafın bir güzelliği daha var. Şöyle bir kolçağın olması. Yani şöyle oturup gidebiliyorsunuz keyifli bir şekilde. Bu arabada arkada oturmak çok daha keyifli. Ya bu arabanın olayı 80-90 gidip böyle keyifli gitmek arkadaşlar. Çünkü konforlu bir araba. Yani hani böyle konforsuz diyemem bu arabaya. Arka taraf şöyle dışarıdan da görün. Güzel. Videoyu biraz uzun tutuyorum çünkü kendi arabam olduğu için. Şimdi sizlere aleykümselam. Bir takipçimiz geldi bakalım. Şimdi takipçimizle görüştük. Hadi gelin artık içeri geçelim. Ona da videodan selamlar. Şimdi dediğim gibi içeride döşemeleri yıkatırken arkadaşıma buraları da yıkattık. Bak güzel, zaten rengi falan da geldi. Kameradan daha kötü gözüküyor ama şu açıdan güzel gözüküyor, bak anlayabilirsiniz. Şuraları siz şu an siyah görüyorsunuz böyle hafiften ama öyle değil arkadaşlar. Yani daha da mavi, gözle görüldüğünde daha da mavi, ona emin olabilirsiniz. Burada ön camlarımız otomatik. Güzel çalışıyor. Problemimiz yok. Burada hoparlör, ben burayı söktüm. Hoparlör yok, içi boş. Onu ben bir takacağım olmazsa. 13 santim bir hoparlör yeri var. Burada aslında jikli yeri var ama bu araçta otomatik jikli var galiba. Çünkü bu jikli çalışmıyor. Bakarsanız içeride şimdi diğer Tofaşlardan farklı olarak gördüğünüz üzere bizde yüksek torpidomuz var. Bu yüksek torpido aslında güzel hissettiriyor. Ben şimdi düşük torpidolu kullandım. Mesela onda biraz daha basık hissediyorsunuz. Bu size biraz daha rahat hissettiriyor açıkçası. Kadranlarımız çok güzel, şaşırtıcı bir şekilde. Ben bu arabaya ilk bindiğimde bunlara çok şaşırdım. Yani kadranlar aşırı net. Naklen görebiliyorsunuz. Vallahi bu beni şaşırttı açıkçası. Bilmiyorum, sizde Tofaşlarda mesela hep solmuş olur, çizik olur. Bu araba da değişmiş mi acaba bilmiyorum. 95 bin liramız, yakında 0 kilometre olacak. 100 bin liraya satarız. Far ayarlarımız buradan oluyor. Farlarımızı şöyle yakıyoruz. Sisleri yakmak isterseniz de farlar yanıkken buna basıyorsunuz. Bu ön arka sisleri beraber yakıyor. Arka cam ısıtmamız, dörtlüğümüz var. Teybimiz şu anda böyle tam böyle olmadığını görüyorsunuz. Bunun sebebi, şu teybi koyacağım buraya. Bu yani baba yadigarı diyebiliriz. Babamdan kalma bir teyp. Bunu vermeyeceğim satarken. O yüzden bunu öylesine taktım diyebiliriz. Ama sesi güzel yani. Tatmin edici bir sesi var. Valla şu an çeken bir radyo bulamadım. Bu arabada zaten böyle şeyler dinlemeyeceksiniz arkadaşlar. Bu arabada ciddi anlamda millet şimdi açıyor böyle Cengiz falan dinliyor ya. Ya harbiden bu arabaya gidiyor ya. Çok garip bir şekilde Cengiz Kurtoğlu, Müslüm Gürses dinledin mi var orada gevşiyorsun. Böyle 80-90 gideceksin zaten. Ben öyle hız bir delisi değilim. Hele ki bu arabada hız yapmam. Size de önermiyorum. Gidip 150-160 falan yapmayın bu arabalarla. Benim bu arabada maksimum hızım 100-110'dur. O bile fazla, yollar boşsa yani. Tehlikeye atamamış kendimi. Siz de kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü bu araçlar tehlikeli araçlar. Vurduğunuzda güvenlik falan yok. Ama buradan korna dışında başka bir şey çıkmıyor yani. Emniyet kemerinizi de takın tabii ki. Yani bunu ben
şey için söylemiyorum. Ben kendi aynı şekilde takıyorum. Ceza yemek sıkıntı açıkçası. Hem canınıza hem cebinize zarar vermesin. Klima sistemini buradan görüyorsunuz. Yani havalandırma sistemi de diyebiliriz. Benim tuşlar kırılmış. Bunları almak lazım. Çok uygun şeyler. Bir vakit bulamadım. Eğer ki bu araçta klima olursa şurada bir tuş daha oluyor arkadaşlar. Tam burada tuşu oluyor. Opsiyon olarak bu araçlarda klima gelenler olmuş. Altta havalandırmaları görüyorsunuz. Bunları güzelce temizledim. Bu körüğü değiştirdim. Şu an çok daha güzel oldu. Vites geçişleri güzel açıkçası. Böyle lakır lakır geçiyor vitesler. O benim hoşuma gitti. Şurada mesela bir gözümüz var. Aynı şekilde bu gözde aydınlatmalı. Bu da beni şaşırttı açıkçası. Şu anda bazı araçlarda hala aydınlatmalı torpido bulunmuyor. Aynamızda kararma var ancak manuel kararma var. Şu aydınlatmaları ben beyaz yaptım arkadaşlar. Şöyle. Bunun da şöyle bir özelliği var. Odaklama yapabiliyor bu şekilde. Kitap lambası gibi düşünebilirsiniz. Yukarıda şöyle güneş ışıklarımız var. Ben bunları geçenkinde rüzgar demişim. Şurada aynamızı görüyoruz. Böyle koltuğumuz, yan koltuk yine çok güzel. Baksanıza abi. Yani şu koltuğun güzelliğine bakar mısınız ya? Bir yandan göstereyim size. Şunun diriliğine bakar mısınız? Diriliğine. Koçum benim. İçeride mesela dediğim gibi ben rahatsız edecek tüm malzemeleri söktüm. Aslında şunlar bile beni rahatsız ediyor biliyor musunuz? Bunlar bile olmasını istemiyorum aslında. Ama artık bu camlar böyle kendinden olduğu için ellemedim. İçeride anlatacağım pek fazla bir şey kalmadı. Durumlar böyle açıkçası. Hadi gelin artık sürüşe geçelim. Benim çenem düştü. Siz sürüşü istiyorsunuz. Bu arada silecekte de ayar var. Fasılalı olarak çalışabiliyor. Hadi bakalım. Sürüşte görüşürüz. Arkadaşlar sizleri kafama aldım. Anahtarı görüyorsunuz. Anahtarı göstermeyi unuttum. Şöyle otomatiği için bir tuş teki var. Bu hepsinde aynı. Çoğu Tofaş'ta gördüğüm kadarıyla. Bir anahtarımız mevcut. Bir de tabii ki şöyle Volkswagen'in anahtarlığı mevcut. Bu Bluetooth'lu bir anahtarlık. Telefonla bunun yerini bulmamızı sağlıyor. Şimdi marşımıza basalım. Marşımız güzel çalışıyor. Bu arada kaloriferi kapatayım. Güzel, arabamız hemen çalışıyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Şu camları bir açayım ben. Biraz hava gelsin bakayım. İçeride harladık. Bir de araba şöyle sallanıyor ya, o da çok hoş. Sanki böyle çok güçlü bir araba kullanıyormuşsunuz gibi araba sallanıyor. Şimdi kemerimizi takıyoruz. Yavaştan sürüşe geçiyoruz. Hava güzel böyle. Tam gün batımına doğru beraber bir gazlayalım. Mesela dediğim gibi vites geçişleri çok güzel bak. Basit. Kaldırması bayağı kolay bu arabayı. O konuda sorun yaşamadım. Mesela Şahin'de biraz sorun yaşamıştım, hatırlıyorum. Direksiyon hidrolik olduğu için bayağı rahat. Şurada bir gazlayalım bakalım. Camlarımızı kapatalım, sizlere gürültü olmasın. Şimdi yukarı doğru tırmanmaya başlıyoruz. Şimdi yol tutuş konusunda tabii ki yine yumuşağız ama mesela Şahin'e göre daha iyi hissettirdi bana yol tutuş konusunda. Bak yerlerde mazot var, dikkat edelim. Ön tekerlerimiz biraz kötü ama arka tekerlerimiz güzel. Sorun yok. Şimdi bu araçlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani sanırım çift boğaz diye bir şey varmış. Bu çift boğaz mevzusu gaza biraz daha fazla bastığınızda hissediliyor. Araç bir anda biraz daha böyle çekişi yüksek olmaya başlıyor. Buraya ne yapmışlar ya? Bak buraya malzeme dökmüşler, çok tehlikeli olmuş. Yani yolun yarısı kapanmış. Karşıdan bir araba gelse kafa kafaya gideceğiz. Şuraya bir hızlı gireyim bakalım. Gayet güzel. Zaten ön takımlarımız yeni yapıldı. Onunla ilgili sorunumuz yok. Süspansiyonlarımız yumuşak. Ama böyle sert geçmemek lazım. Köyün için biraz daha yavaşlayalım. Size dönüşte böyle sakin anlatacağım. Biraz yukarı biraz gazladık.
Tabi arabanın içinde şimdi gürültü de oluyor. Bilmiyorum sesini ne kadar duyuyorsunuz. Şimdi eski araba sonuçta. Bir gürültü yapıyor. Şu frenz geçsin, döneyim. Bu yollar çok bozulmuş arkadaşlar. Bu kadar değildi. Kedi yavaş gel. Şöyle sağ teker atalım buraya. Bak şimdi o alttaki şeye basacağım. Yol düzelsin. Bak. Gördünüz mü? Yani bir anda o ikinci kademeye doğru bastığınızda araba kendini atmaya başlıyor. Şimdi burası tehlikeli. Burada iyice yanaşalım. Yolu bir keselim. Devam. Valla Tofaş'ta, buralarda bu hızlar tehlikeli arkadaşlar. Çok fazla fren yapmak da tehlikeli. İyice frenleri ısıtıyorsunuz. O yüzden ideal biraz motor freninde gideyim bakalım. Heh. Biraz daha düzeldi yollar. Gördünüz mü nasıl yatıyor araba? Yani yatış çok belli oluyor. Burada da traktör sollanmaz ki. Biraz fren testi yapalım bakayım. Güzel. Yani frenlere yeni baktırdım aslında ama ne olur ne olmaz. Bu arabalarda borular hep eskimiştir. Yine virajlara girerken temkinli giriyoruz. Karşıda araba var mı? Yok. Burada 2'ye düşüyoruz. Karşıdan araba geliyor. Yine araba geliyor ya. Tam benim düzlüğüm, biliyor musunuz burası? Yani sürekli gazladığım bir düzlüğüm burası ama bu sefer şansımıza araba geldi. Yine aynı şekilde 2'ye düşüyoruz. Frenlerimizi destekliyoruz. Artık motorumuzu soğutuyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere viraj kabiliyeti Şahin'den bir tık daha iyi. Şahin'de çok daha fazla yatıyorduk. Bilmiyorum, belki bu arabanın süspansiyonlarından dolayı da olabilir. Yani Şahin'de o yatma hissini hatırlıyorum. Buna göre biraz daha fazlaydı. Ancak tabii ki bunlar güvenli arabalar değil arkadaşlar. Fren şişiyor, bak mesela frenler hemen hafiften şişmeye başlıyor. Hararetle ilgili sorunumuz yok. Bayır aşağı indiğimiz için de yok. Yukarı çıkarken de aynı şekilde 90'ı geçmiyor. Ya bu araba garip bir şekilde harareti fazla yükselmiyor maşallah diyelim. Galiba bunun radyatörünü o alüminyumlarla falan değiştirmişler. Çünkü tertemiz gözüküyor. Yani benden önceki sahibi bir şey yaptı mı bilmiyorum açıkçası. Gazlarken şu dikkatinizi çekiyor. Pedallar birbirine çok yakın. Yani frene basarken debriyaja basabiliyorsunuz, gaza basabiliyorsunuz. Ayakkabınız büyükse hepsi sıkıntı açıkçası. Biraz daha yavaşlayalım. Şuraya bakalım. O yüzden hani frenlere basarken böyle biraz
sıkıntılı olabiliyor. Şimdi yeni arabalara alışmış kişiler ilk başlarda zorlanacaklardır benim gibi. Çünkü bak şöyle baktığınızda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bildiğiniz gazla frene aynı anda basabiliyorum. Ben iyice camı açacağım. İçerisi sıcak oldu. Bir de motor sıcağını içeri çok fazla alıyor bu araba. Yani o hissedilir derecede motor sıcağını fazladan içeriye alıyor. Hatta şu körük yırtık da buradan böyle efil efil sıcaklık geliyordu. Şu körük çok önemli, bak körüğünüzü değiştirin. Körük sesi de kesiyor, o sıcaklığı da kesiyor yani. Fark ettiriyor. Yine Pamukova'dayız. Esentepe'deyiz. Esentepe'den indik, çarşıya doğru ilerliyoruz. Ya Tofaş'ta fazla anlatacak bir şey yok. Tofaş'ın olayı zevk almak arkadaşlar. Videoyu izlerken heyecanlanmak açıkçası benimle beraber. Çünkü duracak mı bilmiyorsunuz, gidecek mi bilmiyorsunuz, dönecek mi hiç bilmiyorsunuz. Yani dışarıdan kendimi görmeyi çok isterdim çünkü araba böyle eğilip kalkıyor yani. Kendimi içeride hissettiğim o. Açıkçası. Bu arabalar böyle zorlanacak arabalar değil. Bugün ne var ya? Ana pazar varmış ya bugün. Başka yoldan gideceğiz. Bir dur be abicim. Üzerime gelmene gerek yok. Yani vurursan sen zararlı çıkacaksın. Benim tamponum 150 lira. Arkadaşlar videodan bu kadardı. Yani ben gazlamanın hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Umarım başka arabalarda, başka videolarda görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.